Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eminim ki birçoğunuz Rick and Morty izlerken birçok şey anlamadınız ve asıl hikayeyi kaçırdınız. Bu yüzden sizlere serinin asıl hikayesini anlattığım videoma hoş geldiniz. Ancak videoya başlamadan önce emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bütün her şeyi anlatmadan önce olayları daha rahat anlayabilmeniz için size bir ön hikaye anlatmam gerekiyor. İlk olarak Rick'in kafasında ne var ve neden bu halde bunu inceleyeceğiz. O zaman başlıyoruz. Rick'in daha çok küçük yaşlardan itibaren icat yapmaya karşı doğal bir yeteneği olduğu bir gerçek. Ancak bu üstün zeka sanıldığı kadar büyük bir lütuf değil. Aksine Rick'in hayatını karartan en büyük etken. Bizim dizide takip ettiğimiz Rick, C-137 boyutundan geliyor. 3. sezonun ilk bölümünde Galaktik Federasyon tarafından sorgulanırken Rick'in zihninde bir anıya yolculuk yapıyoruz. Orada Rick henüz portal teknolojisini çözmeye çalışırken karşısına kendisinin alternatif bir versiyon çıkar. Rick Prime. Rick Prime bizim Rick'imize portal teknolojisini sunduğunda ona şu vaadi verir. Sana bu teknolojiyi verdiğimizde olası bütün evrenlerdeki en zeki kişi olacaksın. Bir tanrı. Ama bizim Rick C-137 diğerlerinden farklıdır. O evrenin efendisi olmak yerine mütevazı bir hayat yaşamayı, ailesiyle kalmayı seçer ve teknolojiyi reddeder. Rick Prime ise şu cevabı verir. Ne kadar sürecek göreceğiz. Rick C-137 bilimi bırakıp ailesine dönmeye karar verdiği anda hayatının en büyük trajedisini yaşar. Garajda kızı Beth ve eşi Diane dondurma yemek için beklerken açılan bir portaldan düşen bomba hem eşini hem de kızını oracıkta öldürür. Rick o an intikam yemini ederek portal teknolojisini, yani aslında kaçmaya çalıştığı o gücü icat etmek zorunda kalır. Rick ailesini kaybettikten sonra derin bir depresyona girmiş, ardından Rick Prime'ı bulmak için boyutlar arası bir katliama başlamıştır. Tabi bu esnada karşısına çıkan sayısız Rick'i öldürdü, orduları dize getirdi, hatta o kadar çok Rick'i yok etti ki diğer versiyonları korkudan ona teslim oldu. İşte o meşhur Rick'lerin kalesi aslında bizim Rick'in bu durdurulamaz gücünden korkan diğer Rick'ler tarafından inşa edildi. Ancak bizim Rick'in umurunda olan tek şey intikam almaktı. Her neyse, devamında ise kendi boyutundaki geriye kalan bütün dünyayı terk etti. Devamında bizim Rick Prime'ın asıl boyutunu bulur ve düşmanın da ailesini terk ettiğini fark eder. Bizim Rick kendi ailesinin boşluğunu doldurmak için ve belki de Rick Prime bir gün döner diye düşmanın ailesinin yanına yerleşir. Beth ve ailesi yıllar sonra babalarının geri döndüğünü sanarken aslında karşılarındaki adam başka bir boyuttan gelen, yas tutan ve ruhu paramparça olmuş bir yabancıdır. Bu noktadan itibaren dizinin kendisi başlıyor ve Rick'in portal tabancasıyla artık elinde sonsuz olasılık, sonsuz evren ve sonsuz teknoloji vardır. Tabi bu güç bir yan etkiyi de beraberinde getirir. C-137 için hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. Çünkü Rick için artık kararların bir sonucu yoktur. Her şeyi geri alabilir, her dünyayı terk edebilir hale gelmiştir. Dizide bunun ilk büyük örneğini 1. sezon 6. bölümde şahit oluyoruz. Rick C-137 Rick Prime'in gerçekliğinde ailesiyle birlikte yaşarken Rick'in Morty için yaptığı bir aşk iksirinin feci şekilde ters gitmesi nedeniyle dünya çapında bir kıyamet kopuyor. Bu yüzden Rick ölü kopyalarının yerine geçtikleri ve cesetlerini arka bahçelerine gömdükleri yeni bir boyutta yaşamak üzere Morty'yi yanına almaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken yeni aileleri durumdan habersiz kalır. Bu Morty'nin yeni bir gerçekliğe taşınmak kadar çılgınca bir şeyi ilk kez deneyimlemesi olduğu için tüm bu durumdan travma geçirirken Rick bunu daha önce de yaptığı için tamamen tepkisizdir. Yani aslında bakarsanız birlikte yaşadığı Morty bile kendi torunu değil. Bu yüzden bu noktada neden travma geçirsin ki? Üstelik intikam almak için kendisinin sayısız alternatif versiyonunu öldürmek onun için sorun değil. Ve tabii ki bunların hepsi aslında onun için hiçbir şeyin önemli olmamasından kaynaklanıyor. Bir diğer bölümde daha önce adını geçirdiğim Rickler Hisarı vardı, hatırlıyor musunuz? İşte onlar C-137'nin geçmişte işlediği suçlar ve başına buyruk tavırları nedeniyle ona hiçbir şekilde güvenmemektedir. Bu güvensizlik evrendeki diğer Ricklerin art arda cinayete kurban gitmesiyle birleşince tüm şüpheler kahramanımızın üzerinde toplanır. Rickler Konseyi onu zorla tutuklayarak Hisar'a getirir ve son cinayetlerin sorumlusu olarak yargılamaya başlar. Rick'in portal tabancası üzerinde yapılan incelemeler onun cinayet mahallelerine seyahat ettiğini gösteren veriler sunar. Rick C-137 bunun bir komplo olduğunu ve masum olduğunu iddia eder. Ama Hisar yine de onu cezalandırmak ister. Bu yüzden o ve Morty kaçarlar ve gerçek katilin izini sürmek için bir göreve çıkarlar. Devamında ikilinin araştırması onları bir sığınağa ulaştırır. Katilin dış kısmına bir sürü Morty'nin bağlandığı, kasten acı çektirildikleri ve ızdırap içinde bırakıldıkları sığınağını bulurlar. Sığınakta cinayetlerin arkasındaki isim olan Kötü Rick ve sessiz yardımcısı Kötü Morty ile tanışırlar. Bu arada Kötü Morty daha sonra Rick'in hikayesinde çok önemli bir karakter haline geliyor ve onun hakkında ileride daha fazla konuşacağız. Bu yüzden dikkatlice dinlemelisiniz. Kötü Rick, C-137'nin beyninin tüm içeriğini kopyalayıp ardından onu öldüreceğini açıklar. Ancak planı sığınakta tutsak edilen Morty'lerin serbest kalıp isyan etmesiyle bozulur. Morty'ler Kötü Rick'i parçalarken Rick ve Morty bu kaostan kurtularak Hisar'a dönmeyi başarır. Olayların ardından Rickler Konseyi yaptıkları hatadan dolayı Rick'ten özür diler ve ona ücretsiz yedek Morty kuponu teklif eder. Rick başlangıçta bu teklifi umursamaz görünse de kapıdan çıkarken kuponu hemen cebine atar. Ancak bölümün asıl sarsıcı gerçeği en sonunda gizlidir. Bölümün en sonunda Kötü Rick'in aslında bir robot olduğu ve tüm bu planın yardımcısı gibi görünen Kötü Morty tarafından yönetildiği ortaya çıkar. Bir Morty'nin kendi türüne böylesine büyük bir acı çektirmesi ve bir Rick'in zihnine sızması evrendeki güç dengelerinin göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu kanıtlar. Bu gizemli karakterin hedeflerine videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz.
Şimdi Rick'in karakter gelişimini incelemek üzere ikinci sezona geçiş yapalım. Bu bölümde Rick ve tüm ailesi Galaktik Federasyon tarafından avlanması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalır. Ve aile küçük garip bir gezegende sıkıcı ve çekilmez bir hayat yaşamaya başlar. Ardından Rick uyumaya çalışırken ailenin konuşmalarına kulak misafiri olur. Jerry ailenin bu halde olmasının tek sebebinin Rick olduğunu ve onu federasyona teslim etmeleri gerektiğini savunmaktadır. Ailenin geri kalanı onu savunsa da Rick bu duyduklarına karşı tepkisiz kalamaz ve radikal bir karar verir. Bir bara gider, teslim olacağını bildiren bir telefon açar ve aileyi kurtaracak bir plan yapar. Jerry kılığında federasyonu arayarak şunları söyler. Özel ajan Gribles, Rick'in yerini biliyor musunuz? Evet, beni ve ailemi rehin aldı. Bizi şimdi Draft Teras 9'da terk etti. Plimlon Taverna'ya doğru gideceğini söyledi. Dinleyin. Anlıyorum. Galaksimiz için doğru olanı yapıyorum, tamam mı? Eğer biz dünyaya geri dönersek ben ve ailem için sorun olur mu? Bize Sanchez lazım. Ailenizle bir işimiz yok. Harika. Size çok teşekkür ediyorum. Ben Jerry Smith. Etek giyip kadınlar gibi kıvırtmak en sevdiğim şeylerden biridir. Bölümün sonunda Rick Galaktik Federasyon tarafından tutuklanır. Maksimum güvenlikli bir hapishaneye götürülürken ailesi federasyonun kontrolü altına girmiş ve turistleşmiş olan dünyaya geri döner. Bölüm biterken Rick bir hücreye kapatılır ve bir mahkum ona ne suç işlediğini sorduğunda ne işlemedim ki cevabını verir ve bölüm sona erer. Devam bölümüne geçtiğimizde Rick Galaktik Federasyon tarafından sorgulanmaktadır. Rick ellerinden kurtulur ve para birimlerini sıfıra çevirerek ekonomiyi yerle bir eder. Biri sıfıra dönüştürerek bir hükümeti nasıl deviriyor iyi izleyin. Böylelikle Galaktik Federasyonu devirmeyi başarır. Bunu yaptıktan sonra eve Beth ve Jerry'nin yanına döner. Jerry Rick'in dönüşüne kızgındır. Bu yüzden Beth'e kendisiyle Rick arasında bir seçim yapmasını söyler ve Beth Jerry yerine Rick'i seçerek boşanır. Bu boşanma süreci Morty'yi derinden üstse de Rick ona üzülmek için bile fırsat tanımaz. Bölümün sonunda Rick Morty'ye yönelik tarihe geçen o sert nutkunu çeker ve bütün gerçeği açıklar. Rick kendisini federasyona teslim etmesinden hükümeti devirmesine kadar her detayın aslında önceden planlanmış bir hamle olduğunu açıklar. Aslında Jerry kendisine ihanet etmek istediği için Rick bu durumu fırsata çevirmiş ve ailesinin boşanmasını bizzat koordine etmiştir. Hatta bu noktada Morty'yi açıkça tehdit etmekten de geri durmaz. Beni hükümete teslim etmekle tehdit etti. Ben de onu ve hükümeti ortadan kaldırdım. Onların yerine geçerek ailenin ve yaşadığın evrenin fiili reisi oldum. Sen ve ablan olmadan eve gelseydim annen beni kabullenmezdi. Seni kurtarmamın gerçek nedenini öğrendin işte. Ailenin yönetimini ben ele geçirdim ve annene ya da ablana söylersen bunu inkar ederim. İnkar etmem. Zaten benim tarafımda olurlar çünkü ben bir kahramanım ve artık ben ne dersem onu yapacaksın. Sonsuza dek. Ve tabii ki bu durum Rick'in ailesine olan bağlılığının da aslında bir gelişim değil, aksine daha derin bir bencilliğin ürünü olduğunu kanıtlar. Ardından Rick, 3. sezonun 9. bölümünde karakterinin ne kadar karanlık olabileceğini bizlere gösterir. Bu bölümde Beth, Rick'e ne kadar benzediğini ve zekasının kendisini deliymiş gibi hissettirebileceğini ya da belki de gerçekten deli olduğunu fark eder. Çocukken yapmamı istediğin şeylere bak. Işın silahı, insanlara seni zorla sevdirten bir kırbaç, görünmezlik kelepçesi, ebeveyn tuzağı. Ve liste bu şekilde devam ediyor. Beth'in başa çıkmasına yardımcı olmak için Rick tıpkı kendisinin yaptığı gibi evreni terk etmesini ve canı ne isterse onu yapmasını önerir. Tabii Beth çocuklarına bakmak zorunda olduğu için Rick'in fikrine uymak istemez. Bu yüzden Rick ona o istediğini yaparken her şeyle ilgilenmesi için bir klonunu yapabileceğini söyler. Devamında Rick'in klon fikri üzerine bir an düşündükten sonra Beth bir karar verir. Ancak bu bölümde aslında hangi kararı verdiği bize gösterilmez. O yüzden diğer bölümle devam edelim. İşin komik tarafı bu bölüme geçtiğimizde Beth'in bile hangi kararı verdiğinden aslında emin olmadığı ortaya çıkar. Beth klon olup olmadığını merak ederek Rick'i arar ve Rick ilk başta olmadığını söyler ama sonra ilginç bir cevapla devam eder. Emin olmak için soruyorum. Aslında klon olduğuna ikna olduğun ve farkındalığının seni yok etmem gerektiği anlamına geldiğinden korktuğun için gerçek olduğuna inanma numarası çekmiyorsun değil mi? Hayır. Bu kadar kafa karıştırıcı bir cevaptan sonra Beth'in kafası allak bullak olur. Bu yüzden korkuya kapılarak Jerry'nin yanına gider ve bu sırada barışırlar. Barıştıktan sonra eğer Beth gerçekten klonsa Rick'in onları öldüreceğini düşünür ve saklanırlar. Ancak saklanmaları Rick'i durdurmaz ve kısa süre sonra elinde bir silahla çıka gelir. Beth, seni manyak sürtük, sen kızımsın. Silahı Jerry'i öldürmek için getirdim. Çok Aman şükür. tanrım. Yine de bunu yapmaz ve sadece işine bakıp Morty ile maceralara atılmak ister. Ancak Morty ona maceralara gitmeyeceğini ve ailesiyle kalacağını söyler. Bundan sonra Beth her şeyin normale döndüğünden şu şekilde bahseder. Gerçek bir aileyiz. Birçok açıdan artık her şey 1. sezondaki gibi olacak ama daha düzgün hali. Artık Jerry ve ben mutlu mesut evli ebeveyniz ve seni terk etmenden korkmuş olduğum bir durum söz konusu değil baba. Söz konusu değil mi? Hiç böyle bir şey dememiştin. Belki de klonsundur. Rick söyleyecek değil ya. Beth'in klon olup olmadığını merak etmesinin sonuçlarını ve Rick'in nasıl tepki verdiğini gördüğümüze göre muhtemelen Beth'in gerçekten bir klon olup olmadığını merak ediyorsunuz. Aslında bakarsanız bu %100 bilinmiyor. Ancak 4. sezon 10. bölümde Beth'in başka bir versiyonu ortaya çıkar. Rick'i ziyaret eder ve o da bir klon olup olmadığını merak ettiği için oldukça kızgındır. Bu Beth, uzaylı Beth olarak bilinir ve Galaktik Federasyon tarafından aranmaktadır. Bu yüzden Rick C-137'nin ailesiyle birlikteyken Federasyon onun peşine düştüğünde Federasyon kendisinin mi yoksa diğer Beth'in mi aranan suçlu olduğundan emin olamaz. Hatta Jerry'nin bile kafası karışır. Dur,
Demek ondan 2 tane var. Daha önemlisi hangisi benimki? Hiçbiri şovenist. Bu karışıklık nedeniyle federasyon her iki Beth'i de tutuklar. Bu yüzden aile onları kurtarmaya gider ve onları oradan kurtarır. Ancak asıl olay şudur. Aslında Beth kullanılmak isteyip istemediğine karar veremediği için karar verme yetkisini Rick'e verdiği ve onun da kullanılmaya karar verdiği ortaya çıkar. Sen karar ver. Ne? Hayatımda bir kez olsun kararı senin vermeni istiyorum. Burada kalıp hayatının parçası olmamamı istiyorsun yoksa gitmememi mi söyle. Rick hangi Beth'in gerçek hangisinin olmadığını unutmak için kendi hafızasını sildiğini ve ayrıca cevabı daha sonra bulabilmeleri için anıyı tekrar oynatılmak üzere bir cihaza kaydettiğini açıklar. Ancak her iki Beth ve ailenin geri kalanı kimin gerçek olduğunu bilmek istemediklerine karar verirler. Bunun üzerine Rick anıyı tek başına tekrar izlemeye karar verir. Ancak burada öğreniriz ki aslında hangisinin klon olup olmadığını hiç kimse bilmiyordur. Çünkü Rick bu kanıtları yok etmiştir. Belki de bunu hem kızının hem de klonun akıl sağlığı pahasına kendisiyle daha iyi bağ kurabileceği bir kız olması için yapmıştır. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bana bildirin. Hem de bize tartışacak konu çıkmış olur. Bu bölümde Rick Morty'nin kendisi için vazgeçilmez olmadığını kanıtlamak amacıyla onu terk eder ve yanına yardımcı olarak 2 karga alır ve onlarla maceraya atılır. Ve Morty'yi gerçekten terk ederek kargalarla birlikte uzayın derinliklerine gider. Belli bir süre geçtikten sonra Rick geri döner ve artık 40 yaşında olan Morty ile karşılaşır. 40 yaşındaki Morty sadece Rick'in eve dönmesini ister. Rick bunu başta istemese de kargalarla arası bozulunca Morty'ye geri dönmeye karar verir. Rick geri döndüğünde Morty'nin ona duygusal şantaj yapmak için bir yaşlandırma serumu kullandığı ve aslında 40 yaşında olmadığı ortaya çıkar. Devamında Rick ve Morty tekrar bir araya geldiğinden onu tekrar gençleştirmek için Hisar'a götürmeye karar verir. Hisar'da akşam yemeği için Başkan Morty ile buluşurlar. Rick ve Morty aslında daha önce bahsettiğim kötü Morty olduğunu açıklar ve kötü olmasının nedeninin merkezi sonlu eriyi yıkmak istemesi olduğunu anlatır. Rick kötü Morty'nin bu kavram üzerindeki bilgisinden büyük bir şekilde rahatsızlık duyar ve en nihayetinde Rick o robot Rick bölümünde asıl suçunun Morty olduğunu ve tüm stratejik bilgilerin kopyalandığını anlar. Devamında kötü Morty Rick'in beynindeki taramayı kullanarak Morty'ye Rick'lerin çoklu evren boyunca Morty'lere nasıl davrandığını gösterir ve bu ifşadan hemen sonra Rick ile Morty'nin ofisinden ayrılmasına izin verir. Rick endişelidir ve kötü Morty'nin beyninden taranan bilgileri merkezi sonlu eriyi kırmak için kullanacağını düşünür. Morty'nin ise Rick açıklamadığı için bunun ne anlama geldiği hakkında hala hiçbir fikri yoktur. Bu yüzden Rick'in ona net cevaplar vermemesine sinirlenir. Ofisten çıkarken kötü Morty'nin masasından çaldığı beyin tarama cihazını kullanarak Rick'in tüm geçmiş hikayesini görmesini sağlar ki bu videonun başında bahsettiğim sahnenin aynısıdır. Rick'in geçmişini gördükten sonra Morty kendini kötü hisseder ama sonra kötü Morty ortaya çıkar ve anında merkezi sonlu erinin aslında ne olduğunu açıklamaya başlar. Rick'ler evrenin sonsuz olasılıkları arasında sadece Rick'in en zeki kişi olduğu evrenleri seçip etrafında bir duvar örmüşlerdir. Yani anlayacağınız bu evrenin dışındaki evrenlerde Rick zeki olmayabilir. Hatta belki de hiç yoktur. Aslında bakarsanız kendisini tanrı olduğu bir hapishane yaratmıştır. Ve aslında bunun sayısız Morty'nin acı çekmesinin bir sonucu olduğunu açıklar. Kısaca Rick'in bu şekilde var olmasının sebebi Morty'lerin var olmasından kaynaklanmaktadır. Ben de gidiyorum. Beni kötü yapan da bu. Ondan bıkmış olmam. Ondan bıkmış olsaydın sen de kötü olurdun. Ve sonra kötü Morty merkezi sonlu eriyi aşmaya başlar. Ve Citadel'deki tüm Rick ve Morty kanını kullanarak devasa bir enerji açığa çıkarır. Citadel havaya uçarken kötü Morty bir kapsülle erinin dışına fırlar. Bölümün sonunda kötü Morty, Rick'in klasik yeşil portalının aksine altın renkli bir portal açar. Ve Rick'in hükmetmediği gerçek sonsuzluğa ilk adımını atar. Tüm bunlar olurken Rick ve Morty ölümden kıl payı kurtulurlar ve eve dönecek portal sıvıları olmadan mahsur kalırlar. Ama bir sonraki bölümde uzaylı Beth tarafından kurtarılırlar. Kurtarıldıktan sonra Rick portal yolculuğunun yeniden çalışabilmesi için portal indeksini sıfırlamaya gider. Ancak bu işlem sırasında yapılan bir hata portal sistemini değil doğrudan portal yolcularını sıfırlar. Bu beklenmedik durum Rick ve Morty'nin kendi orijinal boyutlarına geri döndürülmesine neden olur. Rick kendi orijinal gerçekliğine döndüğünde geçmişinin ne kadar karanlık ve depresif olduğuyla bir kez daha yüzleşir. Bu boyutta ölen karısı Diane'in kendisine musallat olması için tasarladığı bir yapay zeka hayaletiyle karşılaşır. Kızımızın katilini buldun mu? Henüz değil, üzgünüm. Hala arıyorum. Onu bulacaksın. Kafana koyduğun her şeyi yapabilirsin. Aileni hayatta tutmak dışında ama bu senin hatan değildi. Sesi kapat. Rick kederinden dolayı bu dünyadaki herkesin zihnini Beth ve Diane'in öldüğü güne hapsedecek bir zaman döngüsü yaratmıştır. Fakat bu döngüyü kurarken insanların yaşlanmaya devam edeceğini hesaba katmamıştır. Rick bu karmaşayla uğraşmak yerine hepsinin yaşamına son vermeyi tercih eder. Bu trajedinin ardından Rick, kötü Morty'nin merkezi sonuna eride açtığı yarığı kullanarak boyutundan ayrılır. Morty'yi bulduktan sonra ikili ezeli düşmanları Rick Prime'ın bir üstüne ulaşır. Ancak burada Rick Prime tarafından önceden kaydedilmiş ve onlarla alay eden bir mesajla karşılaşırlar. Önce monitörü vurmuştum. Dinle. Burada değilim. Yoksa burada mıyım? Bir klonumu buldun ya da beni çıplak yakaladın tıpkı Kaiser Söze gibi. Neden ben olmadığını itiraf edeyim ki? Evet, şuna bak, hareketlere bak, dansa bak. Yoksa ben miyim? Yani ben de olabilirim. Ardından Beth, uzaylı Beth ve Summer'ın tehlikede olduğunu öğrenen ekip intikam planlarını kısa süreliğine erteleyerek ailelerini kurtarmak için harekete geçer. Tüm aile bir araya gelip orijinal Jerry'i de yanlarına aldıktan sonra eve dönmeye karar verirler. Ancak evlerinde başka bir Jerry vardır. Bu Jerry'nin Bay Frandles adında Rick'lere ait bir evcil hayvanı vardır ve Bay Frandles'ı serbest bırakır. Bu da dünyayı yok eden bir zincirleme reaksiyona neden olur. Bu yüzden işleri düzeltip eve döndükten hemen sonra bir
kez daha yeni bir gerçeklik bulmak zorunda kalırlar. Böylece artık sadece Rick ve Morty değil, tüm aile başka bir gerçeklikteki ölü bedenlerini gömüp oraya uyum sağlamak zorunda kalır. Rick için bu durum hedeflerinden sapan küçük bir aksilikten ibaret. Onun asıl odağı Rick Prime'dan intikam almaktır ve sezon finalinde tam olarak bunu yapar ve görevine devam eder. Rick son olaylardan sonra kendisini bir robotla değiştirmiş ve bu sırada zamanını Rick Prime'ı avlamaya yatırmıştır. Aile Rick'in kendisini Rick Bot ile değiştirdiğini öğrendikten ve Rick Bot öldükten sonra Rick Morty'yi Rick Prime'ın izini sürmesine yardım etmesi için davet eder. Hayatımı bu adamı arayarak geçirdim Morty. Rick Prime'ı yakalamaya en çok bu kadar yaklaştım. İmkansız bir şey. Aşırı becerikli bir pislik. Onu avlamak beni mahvetti Morty ama şimdi birlikte yapacağız. Sen ve ben tüm hayatını ele geçirecek Morty. 7. sezonda baş düşmanımı avlayacağız. Bu olayların ardından 7. sezondaki nihai sona geldik. Bölüm Kötü Morty'nin geçmişine odaklanan çarpıcı bir geriye dönüş sahnesiyle başlar. Bu sahnelerde Kötü Morty'nin sayısız gerçeklikten Rick'leri nasıl soğukkanlılıkla öldürdüğünü, beyinlerindeki bilgileri nasıl çaldığını ve onların Morty'lerini kaçırdığını görürüz. Bu durum Rick C-137'nin sanıldığı kadar benzersiz olmadığını acı bir şekilde ortaya koyar. Kötü Morty, merkezi sonlu evrenin dışındaki özgür çoklu evrende huzurlu bir vakit geçirirken bu huzuru Rick ve Morty'nin bitmek bilmeyen Rick Prime arayışı bozar. Kötü Morty kendisini rahatsız etmelerini engellemek amacıyla onlara katılır ve Rick Prime'ın izini sürmeleri için stratejik tavsiyeler verir. Ekip daha önce karşılaştıkları kopyalardan çok daha farklı görünen bir Rick Prime kopyasıyla karşılaşır. Bu kopya öldürüldüğünde siyah bir maddeye dönüşür ve kahramanlarımızı Rick Prime'ı avlamaya çalışan diğer Rick'lerin toplandığı gizemli bir odaya sürükler. Odadaki otomatik bir kayıt hayatta kalan son Rick'in eşini geri getirebileceğini iddia etse de Rick C-137 bunun bir yalan olduğundan emindir. Rick, Morty ve Kötü Morty kaçarken Rick Prime'ın tuzağından bir miktar siyah madde almayı başarırlar. Rick bu maddeyi kullanarak Rick Prime'ın gerçek konumunu bulur ve Rick Prime'ın üstüne ulaşırlar. Üstteki savaş sırasında Rick Prime, Rick C-137'nin ailesini birer birer sonsuzluktan sileceğini söyleyerek psikolojik bir saldırı başlatır. Bu korkunç süreci Uncle Slow'yu öldürerek başlar. Güzel bir mücadelenin sonunda Rick ve Kötü Morty mağlup edilir. Geriye sadece Morty kalır. Rick Prime orijinal torunuyla konuştuğunu düşünerek gardını düşürür ve Morty tarafından etkisiz hale getirilir. Ancak aslında Kötü Morty savaşın kaosu sırasında Morty ile göz bantlarını değiştirmiş ve hedef şaşırtmıştır. Bu zekice plan sayesinde Rick Prime savunmasız bırakılır. Rick Prime etkisiz hale getirildikten sonra Kötü Morty onun beynindeki tüm kritik bilgileri çalar. Ardından Rick C-137'yi ayıltarak onu ezeli düşmanıyla baş başa bırakır. Rick hayatını mahveden bu adamı yumruklayarak öldürmeye başlar. Ölüm döşeğindeki Rick Prime son anlarında bile Rick ile alay etmeye devam eder. Arada bir şey değil. Seni ben yaptım. Sana sonsuzluğu gösterdim. Peki sen ne yaptın? Torunumla mı takıldın? Kızımın taklitlerini mi büyüttün? Bensiz hayatın nasıl? Bunu göreceğiz. Sonunda Rick Prime defalarca yumruklanarak ölür ve Rick C-137 hayat amacını nihayet tamamladıktan sonra amaçsız kalır ve artık hayata eskisi gibi bakamaz. Sonsuz güce sahip bir adam olarak tüm hayat hedefini gerçekleştirmiştir. Nasıl bir his? İyi mi? Değil mi? Tamamen aynı mı? Evet, hep öyledir. Bundan sonra Kötü Morty, Rick ve Morty onu rahat bırakmalarını söyler ve tıpkı Rick Prime'ın Diana yaptığı gibi sonsuzluktaki tüm Rick'leri öldürerek Rick deneyimi istediği zaman nasıl bitirebileceğinden bahseder. Çünkü artık böyle bir silahın nasıl inşa edileceğine dair Rick Prime'in bilgisine sahiptir. Ardından Rick'in varoluş amacını yitirmiş gibi hissettiği düşünceli bir sahneyle bölüm sona erer. Ve böylelikle asıl hikaye şimdilik sona ermiş olur. Ancak bir sezon daha yayınlandı. Bu sezonda ana hikaye katkısı olan pek bir olay yok. Ancak şu bölümü sizlere aktarmak istiyorum. Bölümün başında Jerry, Rick'in aslında iyi bir baba olduğunu savunmaya çalışırken tuhaf bir iddiada bulunur. Hem ayrıca neden Rick'le uğraşıyoruz ki? Benim hatırladığım kadarıyla her daim ailemizin sevgi dolu babasıydı. Rick Jerry'nin beynine daldığında orada hafıza Rick adında küçük bir parça bulur. Bu iyi Rick imajı onun eseridir. Rick bu tehlikeli anı kırıntısını yok etmek için onu kendi kurduğu devasa ve karmaşık bir dünyaya hapseder. Bu esnada Rick Diana ile ilgili aklında olan anılarından dolayı acı çekmektedir. Ve bu yüzden Rick duygusal bir temizlik yapmak için Diana ile ilgili elinde kalan son anı kırıntısını da bir makineyle çıkarır. Ardından Jerry'den çıkarılan hafıza Rick, Rick'in hapishanesinden kaçmayı başarır ve kendini Beth'in zihnine kopyalar. Beth'in zihninde hafıza Rick ve Diana'nın bir versiyonu bir araya gelir. Uzay Beth, gerçek Beth'in tuhaf davrandığını fark eder. Her iki Beth arasında sert bir dövüş başlar. Bu sırada Beth'in zihnindeki hafıza Rick, Diana'yı hayatta tutabilmek için Beth'in tüm anılarını manipüle etmektedir. Diana Beth'e aslında kendisinin de bir hafıza kırıntısı olduğunu söyler. Ve sanırım gerçek senin kafasının içindeyiz. Ben bir anı mıyım yani? Bu Beth'i duygusal bir çöküşe sürükler. Rick eve döndüğünde durumu fark eder ve Beth'in zihnine girer. Bu sırada da Beth tam intihar etmek üzereyken Rick ona ulaşır. Rick kızına karşı duygusal olarak hiçbir zaman orada olmadığını itiraf eder ve bu boşluğun ana Rick tarafından kullanıldığını açıklar. Ardından Rick Beth'in zihnindeki sahte ebeveyn anılarını siler ve onu kurtarır. Ancak bölümün sonunda Rick büyük bir risk alarak hafıza Rick ve hafıza Diana'yı yok etmek yerine onları kendi yarattığı yapay dünyada baş başa bırakır. Bilgisayarı uzayın derinliklerine fırlatır ve son anısında böylece özgür bırakmış olur.